1982'den bu yana 10 milyondan fazla satmayı başaran Mercedes-Benz C serisinin W205 kodlu 5. nesli 2014'ten beridir 2,5 milyondan fazla müşteriye ulaşmayı başardı. Kapsamlı bir yenilenme operasyonu içinde olan Alman marka şimdi de Premium D sedanını yeniledi. Gelin W206 C serisini kısaca tanıyalım. Yeni C serisi Mercedes'in söylediğine göre dururken bile hareket halinde görünecek şekilde tasarlanmış. Almanlar haksız sayılmaz, zira kaslı kaput, yeni ızgara ve LED far grubunun oluşturduğu Predator ön yüz bunu destekliyor. Kısa ön sekmeyi uzun aks mesafesi ve arka sekmeyle birleştiren Mercedes, yeni C serisinde 17 inç ve 19 inç arasında değişen jant seçenekleri sunacak. W206'nın arkasında ise yeni S serisi ve makyajlı E serisini andıran bir düzen kullanılmış. Eskiye göre daha keskin bagaj kapağı ve tamponu da söyleyip gelin iç mekana bakalım. Ha, unutmadan aracın muhtemelen ülkemizde pek göremeyeceğimiz S206 kodlu Station Wagon versiyonu Estate ise böyle görünüyor. Çok güzel değil mi? Station'ları sevin diyoruz ve devam ediyoruz. Dışarıda karmaşık çizgilerden uzak duran Mercedes-Benz ekibi kabini de olabildiğince duru ve sade tasarlamış. İki ana ekrana sahip olan W206 C serisinde yeni S serisinde de gördüğümüz düzene yer verilmiş. Yeni direksiyon simidinin ardına yerleştirilen dijital panelin boyutu standart olarak 10,25 inç. Ancak ekstra ücret karşılığında sürüşe dair birçok bilgi veren bu LCD ekranı 12,3 inçte alabiliyorsunuz. Yine W223'ten alışık olduğumuz bir diğer detay ise merkezi konsol ile göğüs bölümünü şık şekilde birleştiren merkezi ekran. Fiziksel kumandalardan büyük ölçüde arındırılmış dokunmatik monitör standart olarak 9,5 inç. Ancak yine ekstra ücret karşılığında bu arkadaşı 11,9 inçte tercih edebileceksiniz. Bu arada her iki ekranın da 6 derece kadar sürücüye dönük olduğunu belirtelim. Uçakları andıran havalandırma menfezlerinin domine ettiği orta konsolda, kapı panelinde, kol dayama çevresinde, kısacası her yerde kaliteli malzemeler görmek mümkün. Sonuçta C serisi de bir Mercedes. 65 mm uzayan, 10 mm genişleyen, 9 mm'de alçalan gövde, 2865 mm'ye çıkan aks mesafesi sayesinde içeridekilere yaklaşık 2 yıl önce test ettiğimiz C200 Formati'ye göre biraz daha fazla alan sunacaktır. Şimdi biraz da kaput altından konuşalım. Mercedes-Benz yeni nesil C serisini 3 benzinli, 3 dizel, bir de plug-in hibrit motor seçeneğiyle satacak. Tamamı 4 silindirli olan motor gamında benzin kanadı 1.5 turbo C180'de 170, 2.0 turbo C300'de ise 258 beygir güç sunacak. Araya konumlanan 1.5 turbo C200 ise 204 beygir gücünde. Tamamı 2 litre olan dizellerde C200'de 163, C220'de 200, C300D ise 265 beygir güç sunacak. 25,4 kWh'lik bataryadan beslenen C300'e ise toplamda 313 beygir güç, 550 Nm tork sunacak ve WLTP normlarına göre 100 kilometreye kadar elektrik menzili verecek. Tek pedal sürüşe de imkan veren bu versiyon 140 km/saate kadar sıfır emisyonlu kullanım sağlayabilecek. Teste gelince detaylıca anlatacağımız arka aks yönlendirme sistemi, S serisinde görülen Digital Light LED farlar, MBUX sistemi gibi birçok teknolojiye sahip olan yeni C serisi sizce nasıl olmuş? G23 serisi mi, güncel A4 mü, yoksa haftaya Türkiye lansmanı yapılacak S60 mı daha güzel görünüyor? Tüm cevaplarınızı yorumlara bekliyoruz. Hepinize iyi sürüşler.